bize çünkü eminim göl biraz uzaktaydı. Biz böyle geldik. Biz şu yoldan yürüdük. Evet. Buradan sağ. Şu evi çok iyi hatırlıyorum çünkü. Müze de konuştuk zaten. Evet. Biz sola gittik. Bir şeyden geçtik. Evet, yapıdan. Saat kaç gösteriyor? Üçüncü günden herkese merhaba. Evet, uyandık ve apar topar. Aslında biraz hızlı çıkmamız gerekiyordu çünkü otobüs saatte bir kaldığımız yerden ve otobüs 9 geçeydi ve biz tam orada olabildik. Neyse ki yetiştik çünkü zaman kaybetmek istemiyoruz. Dün rotamız biraz farklı gelişti. Aslında amacımız şelaleleri görmekti ilk başta ama olmadı ve biz kendimizi yolla teslim ettik ve çok da güzel geçti. Ama bugünkü hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Öyle, şimdi treni bekliyoruz. Tren gelecek. Hava güzel. Yani gerçekten burasının atmosferi çok farklı. Yaşam kalitesi çok farklı. Trenlerin bile böyle binerken o boşluk olmaması arada çok dikkatimizi çekti mesela. Floppy'de özellikle fark ettik. Yani normalde Almanya'daki trenlerde Ece söyledi. İnerken Floppy'yi böyle tutmak zorundayım falan çünkü o arada boşluk var ama burada hiçbir şekilde yok. Evet, bazı küçük detaylar tabii ki insanın gözüne çarpmıyor değil. Öyle. Gerçekten güzel. Bakalım neler göreceğiz. Hazırsam bile o anlatımdan bir şey öğrenmeye çalışıyorum yani. Yoksa dediğin gibi her şey oluyor. Her şeyi Yok yapıyorum ben işte. onu o şeyi fark ettim bazı şeylerde hemen sonra beynimi kullanamayacağım, anladın mı? Öyle oluyor. Aynen. Ya da şeyi fark ettim, kendim olmadan çıkmayayım, yani her şeyin doğrusunu onun yaptığını düşünerekten bu sefer kendini şeysizleştiriyorsun. Tabii, doğru. Nasıl diyeyim, sen bir şey bilmiyormuş gibi haline gelirsen ya orası çok tehlikeli geliyor bana mesela, anladın mı? Aynen, onu üstünleştiriyorsun Evet. yani insanoğlundan. Tamam, çok yardımcı oluyor ama işte bazı yerlerde fark ettiğim şeyler oldu yani, bilmiyorum. Ya ben bir tek şeyi çok daha rahat yapıyorum. Yani düşünüyorum mesela, atıyorum bu airdrop mesela. Yani işte onu ben araştırarak bulamayacağım Hayır, mesela. o Hani ona benzer kesinlikle şeyler. öyle. O kesinlikle öyle. Evet, ona benzer şeyleri hiç acımıyorum. Tabii ne ki zamanımı de, alacak. tabii ki de. O işte doğru yerde Evet. doğru zamanda Aynen. kullanmakla alakalı. Evet. Eskiden ChatGPT yoktu, Google vardı. Herkes diyordu ki Evet. Google'u doğru kullanın hani. Doğru promptları yazın Evet falan ya. diyorlardı. Ki buna da doğru prompt yazmadığın zaman, çünkü Türkçeden İngilizceye çeviriyor ya. Bir de Bence bu var çok ya, dikkatli bu yazmak çok lazım. fena. Kendin ne diyorsan senin yanında şey yapıyor aslında. Ha, tabii. Çok bazen çok objektif de değil yani. Tabii değil. Eğer sen Mesela anladın mı demek Tabii, istediğimi? tabii. Sen kendin dersen ki ben şöyle düşünüyorum böyle. O diyor ki evet o öyle haklısın. Ama Evet. aslında ben işte başka türlü düşünüyorum. Evet ona da haklısın diyor. o yüzden o şeylerde... Ben denedim onların hepsini. Hani üzerinde Değil mi? nasıl tepkiler verecek diye. Tabii. Ben işte onun için ona göre komut veriyorsun. Ben mesela hani beni Objektif olsun ya. eleştir diyorum bu konuda. Aha. Ben böyle düşünüyorum, bu konuda eleştir, ya da buna karşı bir Acımasız tez. ol bana. Aynen tabii, buna karşı bir test göster diyorum. Hani bana karşı ne denebilir bu durumda? Kahveler içildi, bir şeyler yendi ve gidiyoruz. Bugün gerçekten merak ediyoruz bakalım. Nereden gideceğiz, nereden o şelalelere gidilecek. Bambaşka bir yer. Ay çok güzel yerler var bugün şimdi mezarlıklara.
Burası bana bir yandan Hallstatt'ı da böyle anımsattı. Ama onu söyledim demin Ece'ye de. Bence burada Hallstatt'tan çok daha nasıl diyeyim, daha fazla görülecek şey var dedim ben de. Yani Hallstatt çok güzel bir yer, kesinlikle gidilmesi gereken bir yer ama burası hem doğası, hem şelaleler, hem evleri çok güzel, çok renkli. Bilmiyorum yani, bana biraz hem orayı anımsattı ama biraz da böyle hissettirdi. Bakın keçiler var dağda. Dağ keçisi var, evet. Çok güzel. Yani her yerde bir fotoğraf çekme isteği uyandırıyor. Nedense bu şelaleyi kaç kere çektik Allah biliyor, yani her açıdan çekmiş olabiliriz şu anda. Bilet mi alacağız şimdi? Ha iyi, tamam. Ece GoPro'sunu hazırlıyor. Floppy iyi. Ve hazırız. Evet, ağaçlar muhteşem yani. Konuşuyorlar adeta. Evet, şimdi çıkıyoruz. Bakalım. Şuralara. Şimdi tüneldeyiz. Bakalım bizi ne güzelliklere çıkartacak bu tünel. Belirsizlikler gibi hayatımızdaki. Hala daha bekliyoruz. Açıkçası burada biraz uzun sürüyor sıra işi. Ama neden olduğunu da çok anlayamadık. Çünkü göremiyoruz. Bayağıdır bekliyoruz. Bir 10 dakikadır bekliyoruz yani. Herhalde bayağı dar bir alan. Evet. O yüzden burada insanlar çıkacak. Tabii yukarı çıkınca daha iyi öğreneceğiz neden oluyor. Çıkış bayağı zor. Şöyle göstereyim. Hala daha çıkıyoruz. Floppy böyle, Ece böyle, ben böyle. Oradan ne görünüyor? Bakar mısın kamera? Nasıl? Ben gözüküyorum ve benim her yerim gözüküyor galiba. Yani üstüm değil de yüzüm değil de herhalde şurama kadar falan gözüküyorum. Yağmurluğumuzu kaç puan? Her şeyi düşünüp yapmamız kaç puan? Yani Floppy şu an neyin içinde? Evet. Baby şurası son. Evet, orası son. Çünkü alan farklı. Şimdi çıktık biraz ama gördünüz çok zordu. Floppy ile de çok zordu. Benim elimde 2 makine. Biraz hazırlıksız yakalandık açıkçası. Ve şelaleyi çok yakından görüyorsunuz. Eğer buraya tabii ki çok fazla diğer yürüyüş yollarına gitmeyecekseniz, diğer şelaleleri görmeyecekseniz buraya tabii insanlar burayı görmek istiyorlar. Çok normal. Ama suyu böyle yakından çıkıyorsunuz dağın içinden. Çok güzel. Görüyorsunuz şelalenin suları iniyor. Ama zorlandık. Yani Floppy Ece'nin kucağında ağırlaşıyor. Bende 2 makine kaldı elimde, bir yandan su geliyor. Yağmurluğumuzu çıkartıp giyemedik. Bayağı hani o kadar dar olduğunu bilmiyorduk. Derken dedik dönelim çünkü zorlamayalım. Şimdi diğer yürüyüş yerine gideceğiz biliyorsunuz. Orada zaten şelale göreceğiz diye umuyoruz yani. Bakalım şimdi bir soracağız, olmadı. O şelaleler nerede? Değil mi Ece, soralım yani. Yani evet. Birine bence bir infodan falan bir soralım ve artık hani şey yapalım.
doğru bilgi. Aslında dün de sorduk biz. Bir rehberle karşılaştık biliyorsunuz. O söylemişti. Bir de teleferiye binerken doğrulatmak istedik oradaki çalışan adamı ama biz başka yerlere gittik. Panorama Wake'i göremedik yani. Evet, şimdi gidiyoruz. Harika. Çok güzel. Şu suyu görüyorduk ya hep trenden giderken. Rengine bakar mısınız şu mavi değil? Bebeksi. Ay nasıl baygın yatmışlar şurada. Ama bunlar değil mi? Evet. Oh keyif valla. Hayat size güzel. Güneşi bulmuşlar. Bahçenin güzelliği. Yani şu havada da ortanca gerçi gölge sever. Ay. Gidiyoruz sonunda. Ne oldu? Of, sol mu yapacaktık, sağ mı yapacaktık acaba bir yerden? Çünkü o adamlar kayboldu, yürüyenler. Hayır bir de oradan da ok koydular ya. Ben anlamıyorum. Birini gördük ve konuştuk. Doğru yoldayız. O yüzden mutluyuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz demin şelalenin oradan dümdüz eğer aşağı doğru giderseniz diğer şelale yolu. Ama biraz uzak. Ortalama şu an saat veremiyorum. Vardıktan sonra söyleyeceğim. Şu an saat 13:10. Oraya varınca bakalım kaç olacak. Ne kadar sürdüğünü söylerim. Bizi biraz navigasyon şaşırttı. Her zamanki gibi. Her zaman. Yani şu oklar acaba ne diyor? Ha. Evet. İlk defa bir ok. Evet, Turmelbach Felle dediği şey şelaleler. Oraya doğru gidiyoruz. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes bad. Maybe I should just give someone else a chance. Why should I sit alone and be sad while you fumble the best you ever? Çok güzel burası, bakar mısınız? Her yeri ayrı bir güzellik gerçekten. İnsanlar burada serilmiş. Could have had it all, but you pushed me right into his arms. You wanted to break, I wanted to stay. Look what you made me give my love away. You made a mistake. Say that you've changed, but it's too late.
Maalesef Ece ile ayrılmak zorunda kaldık. Şelalelerin orada. Çünkü köpek ve küçük çocuklar yasakmış güvenlik dolayısıyla. O yüzden arkadaşım burayı çok görmek istiyordu ama maalesef şu an olmadı yani. Evet, biraz buna üzüldüm açıkçası. Çünkü onunla böyle bir şey yapmayı hayal etmiştik. O da lütfen sen git dedi. Yani aslında ben çok istekli değilim şu anda ama bir daha ne zaman gelirim onu bilmiyorum. Ama o belki çocuklarla dönüş yolunda gelebilir diye bir umut, burayı görme ihtimali var. Öyle olunca böyle oldu. Bakalım. Onun da varlığını hissederek gezeceğim şimdi burayı da. Çünkü o çok istedi. Umarım o da en kısa zamanda buraya şahit olur ve gelir diyorum ve niyetimi bırakıyorum canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Burada şöyle bir sıra var, asansör sırası. Şimdi ben de ona bakıyorum. Burada beklemeli miyim yoksa şu rotadan, şurada gösterdikleri gibi zikzak çizerek gitmeli miyim? Onu düşünüyorum. Şöyle bir şekilde çıkacağım. Bu arada bu şelalelerin ismi Trümmelbach Fälle diye geçiyor. Yaklaşık dağların içinde 10 tane yer altında şelaleleri bulunmuş. Şimdi mantıklı olan önce asansörle çıkıp sonrasında da yürüyerek inmek. Böylelikle her iki şekilde de gezmek olmak lazım geldi bana. Yani çıkmak biraz daha zor ve zaman istiyor. Çok da Ece'yi bekletmek istemiyorum. O yüzden şu anda ama tabii ki bunun için de biraz sıra beklememiz gerekiyor. Burada böyle bir sıra var. Asansörden çıktık şimdi ve buradan da yukarı çıkacağız.
hala çıkıyoruz. Yine actionsız bir günümüz bitmiyor ki. Şimdi ben şelalelerden çıktım ve Ece'nin şarjı çok azdı ayrılırken ve ne olur ne olmaz diye 5'te şu köşede buluşalım dedik. Dinlendiğimiz o çim alan vardı ya. Ama o da başka bir rotasyona hani yürümüş, bir yürüyüş yapsın demiş ama çok farklı bir yere çıkartmış. Şimdi en son sesli mesajını attı. Umarım orada buluşacağız. Çok başka bir yöne gideceğim ben şimdi. İşte Helberg diye. Orada bir teleferik varmış. Bakalım umarım buluşuruz. Şimdi otobüs bekliyorum. Şu bir yarık var ya, onun bu tarafında köprü var, ip köprü var. İnsanlar oradan yürüyorlardı. O da hoştu. Şeyleri gördüm, paraşütçüleri. Sen bayağı zirveye çıkmışsın yine bugün. Şu vadiden. Bu arada Bak şu buluştuk. şelaleyi görüyor musun, üstteki şelaleyi? Ama Evet. bak, o şelalenin oradan, o yarıktan fıttırı yürüdüm ben. Arkadaşım Kafayı yine biz yemişim. action yaptık ya. Action yaptık Neyse ki şimdi. kavuştuk. Ben ona mutluyum. Yani o son ses kaydı gelmese. Neydi son ses kaydı? Yani sen dedin ki 30-35 dakika buradan varacakmışım ve buradan teleferik varmış. İstersen sonra sen de oraya gel dediğin an burası daha mantıklı geldi. Çünkü öbür türlü bizim buluşmamız, sen ne zaman geleceksin? Evet, otobüste zor Rahat baksana. buruna ne geleceksin de yok bankın altına A yazacağım da orada A var mı yok mu? Bana neler atıyor. Bir de beni düşün, ben iniyorum aşağı şelaleden. Bu ses kayıtlarını dinliyorum. Allah Allah diyorum, ne yapacağım yani? Şu an Neyse. karavanın yedek anahtar vereyim sana, bir tane anahtar vereyim. Ver aşkım artık yani. Ver. Evet. Ha, evet, böyle zamanlarda insan fark ediyor ama yani karavanda beklemek de değildi olay. Yani buluşup buluşamayacağımız ne zaman olacak? Senin telefonun kapalı, oradan çıkacak mısın? O adam Olay o benim de yani. kafama Yoksa takıldı. beklerim ben bir yerde. Hani adam diyor, hani adama parasını vereceksin. En azından az daha gider parasını verir. Adama halleder. O adama yazalım Ece şu an. Evet. Park yerine fiyatı yazmamız gerekiyor çünkü yarın çıkacağız. Adamla sabah karşılaştık. Ben de hemen dedim zamanımız yok. Otobüs kaçıyor. O zaman akşam 6-7 dedik. O zaman biz yapalım. Adama nasıl atalım şimdi? Otobüsten indiğimizde karşımıza çıkan manzara, karavanı park ettiğimiz yere yakın burası. Prinsesse ve harika. Ve tam şurada, şimdi Ece söyledi, bar gördü, bir şeyler içeriz diye. Hay.
Şanslıyız. Arkadaşımın uzaktan gördüğü, fark ettiği bu minnak bar çok güzel. Evet, fiyatlar biraz buralarda yeme içme pahalı. Ama herhalde İsviçre birasını tatmak istiyorum şu anda. Öyle bir şey yapabiliriz. Size de fiyatları göstereyim dedim. Bu arada dün şu evleri de çok beğenmiştim. Giderken görmüştüm, ahşap. Çok güzel. Ve şu manzaraya karşı şimdi içeceğiz. Evet, biralarımızı söyledik. Tabii ki de bunu yapacaktık. Hadi gel. Cheers'a, baby'si. Şuraya bakın. Yansıma çok güzel. Tamam. Ama hep çocuğa soracağım. Evet, şimdi yarın nasıl yola çıkacağımıza Ece bakıyor. Maatstrasse'yi kapattım.